Evet, başladık. Her zaman olduğu gibi müziğimizi de kısalım. Mozart'ımızı. Konumuzu arıyoruz. Evet, şimdi kalkış yapabiliriz. Alo. Merhabalar Önder, hoş geldin. Merhaba Ufuk, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Dostlar, Önder diyorum, tanıdık bir insan. Bu arada Önder Taşyürek günümüz sanatçılarından çeşitli eserleri var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bağımsız bir film festivalinde bir oyunculuğun da vardı değil mi Önder senin? Evet. Üniversite döneminde vardı. Pandemi döneminde de olduydu. Evet. Şeyler de oluyor. Bayağı bir görmüştük. Aynı zamanda bir girişimci Önder Taşyürek. Ozo denen bir kahve markası yarattı. Yani aslında bizim kültürde pek yer almaz ama takeaway dedikleri, yani Türkçe tabirle al git. Ama bunu bir roadshow edasında, yani diyar diyar gezip kendi kahvelerini tanıtan, kahve ihtiyacı olan insanlara hizmet verme şeklinde. Bir de yeni bir markamız var galiba makarna üzerine. Doğru mudur Önder? Aynen Ufuk ya. Güzel. Kahve var, bir de makarna üzerine. Ama bu fresh makarna, taze böyle el yapımı makarna. Wow. O da böyle roadshow şeklinde parmesan. mi? Nasıl? Aslında şöyle Ufuk, sabit dükkanda direkt hamur ve un ve yumurtayla yapılıyor. Su kullanılmadan orijinal bir şekilde yapılıyor. Tezgahta yapılıyor tıpkı mantı yapılır gibi. Evet. Orada hemen taze haşlanıp parmesan tekerleğinde böyle parmesan peynirinin işte makarna sıcaklığıyla bulaşarak böyle sos oluyor. O şekilde sunuluyor. Arabada ise daha basic bir makarna veriyorum. Öyle orada yapılmıyor. Penne makarna veriyorum. Yani kalem makarna. Evet. O da böyle 4 çeşit oluyor. İşte pesto soslu, kremalı mantarlı, köri soslu, bir de domates soslu. İşte festivallerde insanlar uygun fiyata hızlı bir şekilde karnı doyursun diye yani aslında. Evet. Vallahi çok iyi bir girişim. Yani inşallah o fırsatı bulurum tatma noktasında. Yolumuz Olur. düşer diyelim. Her konum olduğu gibi Önder'e de bazı söyleyeceklerim oldu. Evvela rahat mısın? Şarjın yerinde mi? Hali vaktin nasılsın? Hemen. Rahat mısın? Çünkü biraz böyle yarım saat aşan bir konuşma oluyor. Hemen rapor vereyim sana. Söyleyeceğim sana raporumu veriyorum. Tamam. Şöyle %74 şarjım var. Gayet iyi. Gayet yani. iyi. Süper. Yetmese bile ben de yoldan yeni geldim. Ufuk festivaldeydim. Eskişehir Dans Festivali vardı. Oradaydım. Süper. Festival bitti. Ankara'ya geldim. Benim Ankara'da aynı zamanda bir dükkan var. Biliyorsun, nitelikli Türk kahvesi ve cheesecake üzerine. Kardeşimle beraber işletiyorum orayı. Evet. Türkiye'de ilk nitelikli kahve dükkanı, yani Türkiye'de bir ilk nitelikli Türk kahvesini mesele edinen, bunu bir konsept içerisinde sunan ilk dükkan. Maşallah. Cheesecake için de öyle. Evet, 30'dan fazla cheesecake veriliyor. Şu an ben de arabayı oraya park ettim. Oradan yoldan geldim. Bir 10 dakika önce geldim yoldan ve seninle konuşuyoruz işte. Vallahi maşallah, yani böyle dar zamanda vakit de ayırıyorsun. Yok, Gerçekten vakit çok dostum ya, sorun yok. Hem çalışıyoruz hem olsun. sohbet ediyoruz. Değerli bu gibi şeyler. Tabii senin sanatçı dostum. kimliğin de var. Şimdi sorulara geçmeden önce, yani daha doğrusu her bölümde de söylüyorum, daha önceden her bir konuma bir soru seti arıyorum. Paylaşıyorum daha doğrusu. İşte 2+1 daire soru seti, 1+1, 3+1, villa, apartman şeklinde gidiyor. Şimdi daire tipine gelmeden hangi durum üzerinden sohbet edeceğiz? Onu beni yönlendirirsen çok sevinirim. Yani sanat da Olur. diyebilirsin. Sanatta keza tırnak açayım, hatta şuraya bir yere bırakayım. Özlem Uzun sanatçı kendisi. Onunla da bir sohbet yapmıştık. Güzel bir programdı, renkli. Evet. Senin de mutlaka diyeceğin farklı şeyler olur, katkı ya da girişimcilik üzerine mi konuşalım? Nasıl yapalım? Her ikisi üzerine konuşalım. Çünkü benim asıl meselem girişimcilik değil aslında. Girişimciliği bir araç olarak kullanıyorum Ufuk. Senin de bildiğin gibi güzel sanatlarda birlikte okuduk. Evet. Yani aynı fakültedeydik. Fakülte öncesinde ben zaten Ankara'da uzun yıllar
bir galeride danışmanlık yaptım. Yani danışmanlık demeyeyim de yanlış söyledim. Asistanlık yaptım. Hı hı. Yani hem resim eğitimi alıyordum hem de galerinin işte asistanlığını yapıyordum, sanatçının ve galerinin. Hı hı. Dolayısıyla sanatçılarla tüm haşır neşirdim, iletişim kuruyorduk, sohbet ediyorduk. Bir yandan resim yapıyordum, güzel sanatları kazandım. İşte okul, yani güzel sanatlarla beraber Hı hı. devamında sanatımı icra etmek için aslında hedefim, ana şeyim bu. Biliyorsun sen de işte okul sonrasında hemen Doğan Çay Müzesi'nde çalıştım bir 5 yıl. Evet, Orada, biliyorum o dönemleri, hatırlıyorum. Ondan sonra 2010-2013 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi'nde sanat danışmanlığı yaptım. Fakat Evet. şöyle oldu Ufuk. Yani sanat danışmanlığı yaparken mesela insanlara sergiler kuruyorduk. Bir nevi küratörlük, tam küratörlük değil de. Seçici diyelim. Ondan sonra, evet, seçici diyelim, doğru söyledim. Ondan sonra galericilik gibi işte işleri seçiyorduk falan, sergiliyorduk. Şimdi buna enerjimi vererek kendim resim yapamamaya başladım, tamam mı? Yani asıl benim resim yapmam gerekiyor sürekli. Ama bir taraftan da para kazanman gerekiyor Ufuk. Yani hayat devam ediyor, kiranı ödemen lazım, elektriğini, suyunu ödemen lazım. Doğru. Yani nere ucuzda, nere uygun fiyatlı da orada yemek yiyeyim ya da bir çay içeyim, kahve içeyim meselelerinden uzak olarak bir resim yapmak gerekiyor. Bunun için de bir yerden bir kaynak gerekiyor. O yüzden çalışıyordum. Çalışırken belli bir maaş oluyor ama yine de yetmiyordum mesela. Dedim ben ticarete gireyim Ufuk. Ticaretten kazandığım parayla sanat yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? O açıdan 2012 yılında kahve işine girmeye karar verdim ve bir 6 ay boyunca kahveyi araştırdım Ufuk. Kahvenin tarihini, dünyadaki tarihini, geçmişten günümüze ki nasıl ilerlemiş. Ya bir baktım ki yani kahveyi biz çok bilmiyoruz gerçekten. Kahve kültürü Etiyopya'dan, Yemen'den ve Osmanlı'dan Avrupa'ya gidiyor ama biz bir Türk kahvesini demiyoruz, onun ötesine geçmiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok eksiklik olduğunu gördüm ve ondan sonra kahve dükkanı açmaya karar verdim, ekipman alıp. Hı hı. Ve Türkiye'deki böyle ilk 3. nesil kahve dükkanı açan ilk 3 kişiden biriyim diyebilirim yani. Vallahi harika. Dolu dolu. Yani şimdi sorulara geç. Bu arada bir şey söyleyeyim Ufuk. Tabii ki, bu arada buyur. bir şey söyleyeyim. Özür diliyorum. Sen Estağfurullah. sorunu. Şimdi ilk açtığım dükkan Tophane'den yukarı çıkarken Taksim'e Tophane Amire Kültür Merkezi'nin karşısında Yazıcızade Rezidans vardı. Oranın alt katını kiraladım. Ve şöyle her ay dönüşümlü sergi oluyordu. Yani kendimde olan sanatçı portföylerinden kişilere her ay bir sergi açıyordum o kafede. Yani duvarda süs eşyası, süs objesi ya da bir dekor kullanmıyordum. Her ay değişiyordu sergi olarak. Yani şunu demek istiyorum burada. Kahveye de sanatı katmaya hep özen gösterdim. Hatta o zamanki mottom şuydu: sanata ara vermeden keyifli bir kahve molası. Yani biliyorsun Cihangir, Tophane, oralar sanat mekanıydı önceden. Evet. Daha çok galeriler vardı. Mottom o yüzden oydu. Yani hani sanata ara vermiyorsun ama bir kahve molası veriyorsun. Yani kahve molası verdiğin yerde de sanat devam ediyor gibi. Sonra ikinci dükkanı açtım Gezi'den sonra, yer değirmenine. Onu da şey yapınca yine resim yapamadım. Kafelerden yine resim yapamayınca gezemiyorum, edemiyorum. Dedim gezici kahve dükkanı yapayım ve hem gezeyim, hem yazayım, hem çizeyim dedim. Bir tane Volkswagen T2 minibüsü 2015'te kahve dükkanı haline getirdim ve 2015'ten bu yana da Türkiye'yi dolaşıyorum, geziyorum. Gezici kahvecilikte, festivallere, fuarlara, konserlere, özel lansmanlara gidiyorum kahve sunmaya. Bir de kahve eğitimi veriyorum. Danışmanlık da yapıyorum kafelere. Harika. Kahve eğitimi veriyorum. Danışmanlık yapıp işte dekorasyon olarak da olsun. Ama özellikle kahve eğitimi. Yani kahveye dair önce kahvenin tarihini anlatıyorum. Ekipmanlarıyla beraber, doğru ekipmanlarla onlara bütün içeceklerin işte o kahve içeceklerinin bir anlamı var. Bir tarihi, bir özelliği var. Cappuccino neden cappuccino denmiş? Americano'ya neden Americano denmiş vesaire. Evet, bu hikayeleriyle beraber barista adaylarına öğretiyorum, kahve dükkanı çalışanlarına.
Ondan sonra gemiyi hareket ettiriyorum. Ben oradan sonra devam ediyorum. Gemi gidiyor yani. Kahve Allah. sana öyle devam ediyor. Ya bilsek 10-15 tane dükkana danışmanlık yaptım diyebilirim. Anladım. Vallahi harikasın ya. Yani değerli şeyler bunlar yaptıkların. Sağ ol. Yani hem sanatçı olup işte açtığın mekanla o sanatı da yaşatman, Evet. alttan gelen sanatçı adaylarına veya bu alanda uğraş veren insanlara da şans vermek gerçekten kıymetli ve değerli. Yani günümüzde mumla aranan şeylerden bir tanesi. Şimdi aklıma gelmişken her ikisi konusunda da konuşalım dedik ama nasıl yapacağız? Yani hem sanat hem girişim mix bir cevaplamak istersin. Öyle mi Fark oluyor? etmez. Zaten şöyle Ufuk. Yani senin dediğin o konsepte, o iç mimari konsepte kalırız. Evet. Zaten ben bir hani sanat icra etmeye çalışarak ticaret yapıyorum. Ama Anladım. ticareti yaparken de kahve işini tıpkı sanata bakış açım gibi kahveye bakıyorum. Tamam. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Cevapları da bu şekilde abiyana tabirin maruz gör ama yuvarlayacağız. Yani devşireceğiz daha doğrusu. Aynen. Okey, sıkıntı yok. Her konum olduğu gibi Önder sana da bir ev tanımı yapmak istiyorum. Aynen. Aslında ev bildiğimiz ev, yaşadığımız ev. Yani Anadolu'ya da gitsek, metropole de Evet. gitsek şekli müklü değişiyor, metrekaresi değişiyor ama içindeki insan ihtiyacının yaşamsal alanları must yani gereklilik. Bunlar nedir? Bir girişimiz var. Yani bir kapıdan giriyoruz eve. Evet. Pencereden ya da bacadan girmiyoruz. Evet. Oradan sonra bizi mutfak karşılıyor. Mutfak aslında yemek yediğimiz, yemek pişirdiğimiz, aynı zamanda yiyeceklerimizi depoladığımız bir alan, bir ıstakacım olarak Evet. geçiyor mimari Evet. literatürde. Evet. Oradan salona geçtiğimizde salon dinlendiğimiz, misafirimizi ağırladığımız biraz vitrinvari bir mekan. Gösteriş mekanıdır aslında. Ben öyle tanımlamak Aynen. istiyorum ama Aynen. ardından yatak odasına geçiyoruz. Biraz mahrem alanlarımızdan birisi. Yani kendimizle baş Aynen. başa kaldığımız, uyku ihtiyacını giderdiğimiz, hatta reset Aynen. attığımız mekanlardan bir tanesi. Bir de bizim Evet. dışımızda evli değilsek kimse girmez. O anlamda öyle Aynen. yüce bir alan. Sonra Aynen. diğer odalar var. Bu da çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. Yani prova odası Evet. olabilir, sinema odası olabilir. Evli çocuklu ise Hı hı. çocukların odası olabiliyor ya da yetişkin Tabii, odası gibi. Bir de diğer ıslak hacimimiz olan banyomuz var. Yani banyo tuvalet bir arada diyorum. Bazı bölgelerde tuvalet ayrı olarak kullanılıyor. Olabilir, kültürel bir şey. Evet. Ama metropollerde tuvalette banyo mekanının içerisinde, banyoda da hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan. Aslında o da bir mahrem Aynen. alan. Şimdi bu tanıma göre sorumu sormadan önce seçmiş olduğum bir daire tipi var mı? 1+1, 2+1, villa, apartman. Şimdi yani 3+1 gayet iyi. Güzel. Çünkü şöyle, ben işte banyonun, işte ne bileyim o yatak odasının mahrem olmasının dışında evin kendisi aslında genel olarak bir mahrem. Yani Evet. dışarı kamusal alan biliyorsun. Yani içeriye girdiğin an, anahtarı açıp kendi evine girdiğin an aslında mahrem alanına girmiş oluyorsun aslında. Doğru. Aile değilsen tabii. Sen- Ben Birini Tek kişi lafını balla kesin. Birini Ha. davet etmediğin sürece senin özelinde ve yaşamında Evet. bir mekan. evet. Evet, Hatta şimdi biri gelmek istediğinde müsait değilim deyip Gibi. yarın gel diyebilirim yani. Öyle. Okey, şimdi daire tipini seçtik. 3+1. O zaman girişten başlayalım. Giriş ne dedik? Giriş kapımız var. İşte mobilyalara baktığımızda Ford Mando ayakkabımızı çıkarıyoruz. Misafirimizi uğurladığımız, karşıladığımız, kapıyı çekip Evet. çıktığımız bir ana yani Evet. enteresan bir yer. Yani başka bir yerden girişi ya da çıkışı olmayan bir yer. Aslında çok kısa kullanıyoruz ama çok da kilit bir yer. Hatta kapıda kalma durumumuz bile olabiliyor anahtarımızı bir yerde unuttuğumuzda. Ufuk, bir de şöyle bir şey var. Misafiri uğurlarken en çok sohbet de ayakkabı giyinirken uğurlarken oluyor kapıda. Ya o Biliyorsun değil mi? klasik bizim Sende de kültürde öyle mi? kapıya kadar hani geçirmek terimi var da neyse. Konuşmaz tamam mı? Tam kapıda ayakkabılarını Aynen. giyerken artık
orada bir yarım saat muhabbet gider yani. Doğru, çok Devam doğru. etsen abi. Doğru. Evet. Şimdi bu tanıma göre bir giriş tanımı yaptık. Yani girişten kastım girizgah değil, evin girişi. Şimdi hem sanatı ve hem girişimcilik aslında birbirini besliyor demiştin. Daha çok ben sanatımı icra edebilmem için bir sponsor yaratmam gerekiyordu. Bunu da girişimcilikle oluşturdum ki sanat alanında icra yapmak istediğim mecraları daha konforlu, daha rahat yapabileyim. Şimdi burada evin girişi var mı? Ya da nasıl bir şey? Ya burada evin girişi aslında şöyle bir şey, hazırlık gibi. Yani işte evde dışarıdan geldin ya da bir projeye başladın. Tamam mı? Evet. Bu projeye başlarkenki planın, yani nasıl bir yol çizeceğim. Evin girişi de tıpkı böyle bir şey aslında. O işte ticari olarak bir iş olabilir, başka bir resime başlamak olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani Anladım. ve eve giriyorsun, ne yapıyorsun? Ayakkabılarını çıkarıyorsun. Orada plan yapıyorsun. Hemen duşa mı gireyim, yoksa bir işte tuvalete mi gideceğim? Karnım çok aç. Hemen bir an önce kahve mi koyayım, çay mı koyayım, bir şeylerimi atıştırayım, ona mı bakayım falan. Elimi yüzümü yıkayayım önce falan mı? Ya da belki de bir yere mail yetiştirmen gerekiyor. Onu mu hemen bir an önce halledeyim derken o kapının girişinde aslında onu kurguluyorsun hafiften. Farkında olmadan aslında. Yani projelerde de böyle. Yani bir festivale, bir etkinliğe giderken ya da işte ticari bir şey yaparken de aslında bir şeye girerken böyle plan yapıyorsun aslında. O ev çünkü sağa sola karşıya doğru dağılan bir yer, anladın mı? Evet. Sağ tarafta bilmem işte atölyem var belki. Öbür odada işte tuvallerinin olduğu oda var. Öbür oda senin yatak odan. Öbür oda işte bir misafir geldiğinde, arkadaşların geldiğinde yatacağı, oturacağı oda. İşte mutfak var. Mutfak böyle aslında oturma alanıyla bir, yani böyle olduğunu düşün. Çünkü şey gibi bir düşün. Yani yaşam alanıyla yeme içme alanının entegre olması aslında şey olarak da öyle. Yani bir kafe gibi düşün. Nasıl kafede geliyorsun, bir oturuyorsun, orada bar var, barista var, çalışıyor ya da ahçı orada yemek yapıyor, sen orada izliyorsun, görüyorsun, bir taraftan da yemeğini yiyorsun ya. Aslında evde de böyle bir şey olabilir. Yani mutfak çok ayrı, böyle bölme bir oda gibi. Belki Türk geleneği, bizim Türk geleneğinde şey olduğu için mutfaklar ayrı. Çünkü işte mutfak sohbeti olur. Kadınlar işte bir araya gelir orada, işte sohbet eder, yemek yapar, bir şey yapar. Öbür odada başkaları oturur falan. Çoluk çocuk öbür yerde oturur. Öyle ondan kaynaklı herhalde geleneksel olarak kalmış ama şu anki çağımızda aslında daha çok minimal evlerde yaşıyoruz. Bir de mutfak ve yaşam alanı bir olan yerlerde yaşamayı tercih ediyoruz. Dikkat edersen yaptığımız işlerde de bu şekilde daha minimalleşiyoruz yani. Çünkü Mutlaka da çok pardon Önder, araya gireceğim. Mutfağa geçmedik ama daha girişteyiz. Girişi ben yo sıkıntı yok. Güzel konuşuyorsun diye bölmek istemedim. Devam edeceğiz ama girişte hazırlık diye aynen. Aslında adı üstünde girizgah yani. Girizgah. Planlama yaptığımız, hazırlık yaptığımız kilit yerlerden yol biri. Yol çizme. Aynen. Eyvallah. Aynen. Şimdi ekleyeceğin girişe başka bir şey yoksa mutfağa kaldığımız yerden devam edelim. Ya daha doğrusu mutfağı şöyle diyeyim. Yani dediğim gibi aslında yeme pişirme, depolama alanı, evet. Kahvaltı yapıyoruz. Yani klasik bir tabiri vardır ya, işin mutfağında ne oluyor? İşte sanat ve girişim bahsettiğimiz konuda diye sorabilirim. Diğer odalara geçmeden sadece mutfak. Yani mutfak bence mesela ben mesela gastronomi ve işte yeme içmeyle de uğraştığım için gastronomiyle, tamam. işte kahveyle. Kahve aynı zamanda sosyal bir içecek. Yani doğru. Toplumun sosyolojik gidişatını bir de değiştirebilmiş bir içecek yani. Wow. Kahvenin içildiği kahvehaneler olsun, kafeler olsun, hep kahve kökenli aslında. Kahveden gelen şeyler. Evet, şimdi evin içindeki mutfak da aslında kahveyi yaptığın, içtiğin, yemeğini yaptığın bir yer. Aslında bir taraftan ben kendim açımdan söylüyorum. Odanın biri de atölye. Aslında orada bir mutfak. Orada da bir şey icra ediyorsun. Yemiyorsun, içmiyorsun ama tamam dur, öteki odaya geçmeyelim. Mutfaktayız.
Dağıtma Ben bakalım. sürekli odadan odaya atlıyorum. Yok atlama dur sakin. Tamam. Heyecanlanıyorum. Yani- Çok güzel sohbet ediyoruz ama aşama aşama geçelim. Yani evimizi Aynen. aşama aşama şekillendirelim. Mutfaktan devam et lütfen. Mutfaktan devam ediyorum. Çünkü dediğim gibi tıpkı sosyal hayatta da sosyolojik olarak da yeme içmenin kültürü, davranış biçimlerimizi, hatta fizyolojimizi bile değiştiriyor yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden mutfağın daha yaşanılabilir, daha geniş, Hı hı. konfordan bahsetmiyorum bu arada. Anladım. Geniş bir alan, daha işte farklı yiyecek içeceklerini rahatlıkla yapabileceğin, mesela benim işte mutfakta küçük espresso makinesi, küçük demleme kettle'ım, küçük demleme aparatım, kahve demleme aparatım Hı hı. mutlaka var. Ha, espresso olmadan doğmadım gibi bir tribim yok. Güne espresso'da olmadan başlayamam gibi bir tribim de yok da kahveci olduğum için mesela İhtiyaç aslında. ya, Çünkü deneme hem- falan yapıyorsun vesaire. Tabii, yeni tabii, lezzetler tabii. bulmak için. Senin o konfor alanın diyeyim yani lüks değil aslında. aynen, işin aynen. gereği. Testler yapıyorum. Laboratuvar gibi aslında bir yandan. Aynen. Yani. Ben Anlatabiliyor de muyum? oraya Mutfak benim için öyle gelecektim. şu an. İyi toparladık. Önceden bahsettiğin hep o laboratuvar yani deneyimleme alanı gibi geldi bana da. Yani hem Aynen öyle. sanat hem girişimcilik ikisini birlikte Bu arada yuvarlamaya makarnayı da aynı çalışıyorum. mutfakta denedim Ufuk yani. Aynı mutfakta makarna işiyle ilgili şeyleri de deniyorum mesela. Wow. Anladın mı? Anladım. Testler yapıyorum. Şimdi hazırlık dedik giriş, deneyim alanı ya da laboratuvar mutfağı dedik, salona geçiyoruz. Yani salon aslında keyif yaptığımız bir alan. Misafirimizi ağırlarız. Daha çok bir de eski yani bizim akranlar bilir salon eskiden daha doğrusu misafirden misafiri açıyorduk. Ben öyle hatırlıyorum. Evet soğuktu. İşte o zaman soba ya da kalorifer oranın yakınıyordu. İşte koltukların üzerinde örtüler vardı. Bir vitrin var. Bir duvardan bir duvara içinde işte yıllardır açılmamış bir şeyler var. Böyle süs eşyalar, danteller böyle simetrik camdan gözükür falan. Böyle enteresan yani tabii şimdi değişti. Teknoloji de değişti. Salon dediğimiz şey de değişti. Ama ana işlevi genelde evde işte ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra işte televizyon ya da misafirle baş başa kaldığımız, yalnızlığımızı paylaştığımız alanlardan biri. Şimdi buna göre ya da zihninde nasıl bir salon imgesi var onu bilmiyorum ama işte sanat ve girişimcilik yani salonda ne oluyor ya da nereye koyabiliriz salonu? Dostum aslında salon mesela gerçek anlamda senin az önce dediğin gibi mesela ayda yılda bir misafir gelecek de salon kullanılacak. Hatta ayda yılda misafir gelecek de o salondaki vitrinin içindeki tozlu fincanlar çıkarılacak, tekrar yıkanıp onunla o misafire işte şey verecek. Ama Yani. eskiden de bu. Şimdi değişti Eskiden işlevine. Evet. tabii. Yok girizgah olarak söylüyorum. Eyvallah. Olarak söylüyorum. Aslında bir nevi o ailenin rutin olarak kullandığı bir alan değil aslında salon. Aileye sonradan dahil olan misafir, işte yakın aile misafiri olsun, uzaktan misafir olsun, Hı hı. onların toplu bir şekilde oturacağı ya da işte düğün, kız isteme, cenaze gibi işte kitlesel öyle toplumsal şeylerin olduğu, etkinliklerin olduğu zaman salonda toplanılır falan. O yüzden salon da büyüktür yani. Tabii. Aslına bakarsan salonlar da bizim hayatımızda aslında kendi özel kendimizle baş başa kalmamızın dışında sosyalleşme alanımız gibi dışarıda. Yani senin bir kafeye ya da bir sergi salonuna gidip insanlarla bir açılışta bir sürü sanatçı dostlarının arkadaşlarına bir iki sohbet etmen gibi aslında. Anladım. Çünkü ayda yılda bir katılıyorsun. Ayda yılda bir gidiyorsun. Yani her gün rutininde yok bu. Aynı salon da öyle. Yani bir evin içinde sosyalleşme alanı gibi aslında. Yani dışarıdan baktığında da yani salona evin dışında ki yani metaforik anlamda söylüyorum. Metaforik anlamda da salon aslında dışarıda bizim sosyalleşmemiz gibi. Yani her gün rutin işte mutfağa git, bir şey pişir, et ye, otur, bir şeyler izle falan. Onun dışında bir şey yapmıyorsun. Ama dışarı çıktığında
bir sergi salonuna bir açılışa gittiğinde ya da bir kafeye gittiğinde yeni bir insanla tanışıyorsun, yeni bir kelime konuşuyorsun, başka konularla ilgili bir şeyler konuşuyorsun ve aklındaki bir projeyle ilgili belki de enteresan bir fikir geliyor aklına. Anlatabiliyor muyum? Yani daha senin hayatına dinamizm katacak bir şey oluveriyor bence. Hani salon biraz da evin içinde öyle. Herkesin de kullanabileceği de bir alan yani aslında. Okey. Burayı da yani sosyalleşme yani cuk diye oturuyor gibi. Yani bir kelimeyi ileri yersek evet. Salonumuzda sosyalleşme alanı. Yani aslında sanat gözüyle bakarsak bir galeri gibi mekansal bir yaklaşım. Girişimcilik teması yani onun üzerinden gidersek girişimcilikte gidersek ben gittiğim festivaller mesela aynen. Ne bileyim bak geçen festivale gittim 4 gün boyunca yeni insanlarla tanıştım, iletişim kurdum, diyalog kurdum. Kendimle baş başa değildim yani, anlatabiliyor muyum? Hı hı. Başka bağlantılar, kontaklar, iletişim, yani yeni kelimeler öğreniyorsun, dansla ilgili bir kelime öğreniyorsun yani. Mutlaka. Anlatabiliyor muyum? Ya da birileri senden bir şey öğreniyor. Diyalektik bir durum söz konusu karşılıklı. Biri bir şey söylüyor, karşında başka biri bir şey söylüyor, yeni şeyler çıkıyor ortaya falan gibi. Evet, şimdi geldik, eklemen yoksa yatak odasına geçeceğim. Buyurun efendim. Şimdi yatak odası hakikaten yani ev bir mahrem dedik ama mahremin içinde aynen. En mahrem alanlarımızdan biri, belki banyo ile aynı. Ya kendimizle baş başa kaldığımız yani çok enteresan mekanlardan biri. Yani her bölümde diyorum izleyiciler beni yadırgamayın lütfen ama yine metafor anlamda diyorum. Yani çocuğun olduğu tek yer eğer fantazi yoksa. Ya benim de merakım böyle arzu nesnesi anlamında demiyorum ama bu sanat ve girişimcilikte mesela yatak odası nerede? Bir de bonus soru, seks var mı? Olmaz olur mu diyeceksin. Olmaz olur mu? Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi sanatta yatak odası nere abi? Şimdi bir proje yaparsın Ufuk. O projeyi kendi zihninde, kendinle konuşarak ya da kendin yazarak, çizerek o projeyi şekillendirirsin. Bir tuval üzerine bir resim olabilir. Bir sanatsal başka bir farklı bir disiplinden bir ifade biçimi olabilir. Ya da bir proje olabilir. Bir işte danışmanlık yaptığın bir kafenin tasarımı, dizaynı olabilir. Aslında bunlar da aslında yatak odası gibi özel. Neden? Çünkü bu fikirlerini söylediğin zaman hem büyüsü gidiyor, benim için söylüyorum yani. Hem büyüsü gidiyor, hem de söylediğin zaman bir bakıyorsun ki karşıdan biri yapmış oluyor. Hani çok klişe bir şey belki ama sen bir projeyi samimiyetle anlatırsan, yani özel olan bir projeyi adı üstünde özel olmasına rağmen birilerine anlattığın zaman bir bakıyorsun ki karşında yapılmış o. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. O yüzden bu tarz projeler, illa proje açısından söylemiyorum, işte bir düşünce, bir neyse paylaşmak istemediğin, o an paylaşmak istemediğin ama olgunlaşmamışken paylaşmak istemediğin düşüncelerin kendi içinde bir özel olmalı yani, hani ondan sonra işte kamuya mı açacaksın, birine mi söyleyeceksin? Bunu yaparak işte bir resimse tuvalini artık galeride izlemeye gelecekler ki o zaman o özel mahrem alanında, yatak odanda üretmiş olduğun o tuvali aslında galeriye koyduğunda bu sefer salona koymuş oluyorsun, anladın mı? Yani başkalarına izlemesine şey yapıyorsun, olanak sağlıyorsun, paylaşıyorsun. Ama onu yatak odasında paylaştığın zaman aslında onu galeriye getirecek duruma da getiremeyebilirsin yani. Yani üretmeni de engelleyen bir durum olabiliyor yani. Hem büyüsü kaçtığı için hem de gerçekten önemli bir fikirse mesela bir bakmışsın ki söylediğin ya da duyan bazı kişiler aynı şeyi yapmış olabiliyor, sonra da vazgeçmiş olabiliyorsun. O yüzden bu fikirler de tıpkı yatak odası gibi özel. O yüzden mesela odana geçtiğin zaman, yatak odana geçtiğinde kendi başına olduğun zaman, yani kendinle olduğun zaman
kendine kavga edebiliyorsun, işte Tabii. ne bileyim kendine yargılayabiliyorsun, sorgulayabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yanlışlarını, doğrularını. Bu muhasebeyi de yapıyorsun aslında. Doğru. Öbür türlü yapamıyorsun yani, anlatabiliyor muyum? O açıdan bence hem sanatsal manada hem de gerçek anlamda yatak odasının özelliği, önemi ve mahremiyeti böyle bence yani. Biraz yüzeysel mi oldu bilmiyorum Yo ama. yo, yani daha böyle bir, hani bir kelimeye sığdırmak tabii ki zor olur da peki girişimcilik de nasıl bağlayacağız bunu? Hem sanat hem İşte girişimcilik. girişimcilikle şöyle bağlayacağız. Girişimcilikle. Yani bir fikir henüz olgunlaşmamışken, tıpkı yatak odası gibi özel, Evet. olgunlaşmamışken eğer onu sen yayarsan olmuyor işte. Hı hı. O fikir olgunlaşacak, yapacaksın. Ondan sonra ticari olarak bir kafe tasarımı dizaynı, Hı hı. yeni bir fikir, yeni bir konsept yarattığın zaman bunu söylemek ve yapmak başka bir şey. Söylemeyeceksin, yapacaksın. Hı hı. Eğer söylersen, yani o özelin dışına çıkarsa, yatak odasının dışına çıktığında hem büyüsü kaçıyor hem bir bakıyorsun yapılmış oluyor zaten. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda girişimcilik anlamında da o girişimcilik işte düşündüğün konsept olmuyor o zaman. Hı hı. Yani e, çünkü başkaları yapmış oluyor sen o özelliğini açtığın için. Aynen. Ya aslında Yani benzerlik bu konuda böyle benzerlik var. anladım. Bu Ya anlamda. her ikisinde de aslında böyle bir filizlenme, yeşerme, Tabii. meyvesini alma, demlenme Tabii ki. Tabii gibi ki. herhalde kelimelere sığdırabilirsek benim anladığım o. Doğru da bir yaklaşım bence. Dem zaten olgunlaşma demek. Yani Hı hı. olgunlaşma. Aynen. e, Aynen. Zaman da demek bu arada dem. Tabii içinde Her dem diyor ya, her zaman. evet. Zaman, yani zaman bir şeyi iyileştiren, olgunlaştıran da bir şey aslında. Medium O anlamda aslında. da aynen öyle. O anlamda bir demleniyor yani, hani böyle bir proje, fikir neyse işte. Okey. İki yaklaşımı da izah ettiğimizi düşünüyorum. Peki banyoya geçmeden önce biz şimdi 3+1 dedik. İki tane farklı odamız var. Diyelim ki bir tanesi prova odası. Salladım. Bir tanesi atölye abi. İşte bunları tanımlayabilirsek, şimdi iki farklı oda genelde biz evlerimizde ne olarak kullanıyoruz? Çoluk çocuk sahibiysek bir tanesi Çocuk odası oluyor. odası oluyor. Diğeri Oyun ya odası prova oluyor. odası ya ardiye kılıklı gibi bir şey kullanıyoruz. Çocuk olmasa da biri yine ardiye oluyor. Aynen. Diğeri de sinema odası. Yani bir konfor alanı yaratıyoruz. Onu yaşıyoruz. Şimdi iki tane farklı oda. Küçük. Evin en küçük odaları diyeyim. Yani genelde Tamam. sıralamada salon en büyüktür. Yatak odası ondan bir tık küçüktür. Diğer odalarda görece olarak en küçükleridir. Şimdi sanat ve girişimcilikte bu iki odayı nasıl tanımlıyoruz? Tanımlayabilir miyiz? Ya da böyle bir oda Dostum, var mı? Belki ihtiyaç var. da olmayabilir. Bilmiyorum. Evet, var. Ona da ihtiyaç da aslında. Şöyle, sanat ve girişimcilik. Şimdi odanın biri dedim tamamen atölye ve kütüphane. Tamam. Yani kitapların olduğu, okuma alanının olduğu, okuma koltuğunun olduğu, şövalyenin olduğu, bura fikir alanı aslında. Bir Okey. nevi o yatak odasında düşündüğün, ettiğin sadece diğer mahremle ilgili değil, kendi zihninde belki bir sanatsal bir problematiğinle ilgili bir şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Onlar olabilir. Onları aslında icra ettiğin bir alan o odanın biri. Anladın mı? Bir ama tuvalete, tuvalet ne ya? Yok, Tuvalet- tuval demek istedim Tuval galiba. diyeceğim, tuvalet dedim. Olabilir. Dilimiz benim de neyse kayıyor diyelim. Ben de kıvıramadım o Aynen. kelimeyi. Ama laboratuvar demiştik bir yere. Yani oradan Laboratuvar. farkı ne olabilir? Mutfağı demiştik daha Oradan doğrusu. şimdi mutfağa laboratuvar dedik ama mutfağa resimle ilgili bir laboratuvar demedim. Girişimcilik. Kahve işiyle, girişimcilikle ilgili bir laboratuvar. Çünkü Tamam. mutfakta benim kahve demleme ekipmanlarım da var. Tamam. Çeşitli yemekler de deniyorum. Gastronomiyle ilgilendiğim için aynı zamanda yeme içmeyle. Okey. Mutfak o. Sanattan ziyade ticari, yani hem yaşam alanım, yeme içme alanım, hem de yeme içmeyi işimde, ticarette kullandığım işte kahve ya da makarna gibi diğer yiyecek şeylerin de denediğim bir laboratuvar gibiydi ama
odalardan biri olan atölye öyle değil. Atölyede bir şey pişmiyor. Sadece mutfakta pişen bir kahveyi atölyede içebiliyorsun. İçerken anladım. İçerken, resim yaparken içiyorsun. Okurken, kitap okurken yapmış laboratuvarında yaptığın, yani mutfakta yaptığın kahveyi içerek kitap okuyorsun ya da resim yapıyorsun. Kahve seni zaten zihinde tutuyor. Yani biliyorsun kafein daha ayık tuttuğu için insanı, Evet. senin düşüncelerini daha şey yapan, dinç tutan, Dinç sürekli hani mesela kitap okurken uyursun ya da uykun gelir, mayışırsın falan ya, ya da çalışırken bazı detaylı işlerde. Ama kahve bunu daha da tetikleyen şey yapan, yani ayıktıran şey olduğu için, dürten bir şey olduğu için yani odanın biri sanatsal icra alanı, üretim alanı, mutfak ise ticari denemeler alanı, laboratuvar alanı gibi aynı zamanda. Anladım. O yüzden aslında odanın bir atölye, sanatsal denemelerin ve üretimin olduğu şey. Fikirlerin nesneye dönüştüğü yer diyebiliriz yani. Tamam. Bu da güzel oldu bence. Yani ben de ayıldım bayağı fikren. Farklı bir yaklaşım. Enteresan hatta. Geldik banyoya. En zor konu. Bütün Aynen konuklar öyle. bunda sıkıntı yaşıyor Aslında kolay, ama biliyor musun? kolay mı? Niye söyle? Neye kolay biliyor musun? Peki. Çoğumuz hepimiz temizlenmemiz lazım. Tabi. Fiziksel olarak da temizlenmemiz lazım. Zihinsel olarak da temizlenmemiz lazım. İnsan olarak da temizlenmemiz lazım. Banyo sadece kirden arınmak değil aslında sadece. Değil. Aynen doğru. Yani gerçek söylüyorum. Yani mesela işte ne bileyim, kötülüklerin arınması da diyebilirsin. Anlatabiliyor muyum demek Anladım. istediğimi? Bir yenilenme diyebilirsin. Yani fikirde yenilenme, işte yanlış bir düşünceyi düzeltme, yorgunluğunu giderme. İşte duşunu alırsın güzelce, yorgunluğun gider. Aslında bir de Temizlenirsin. Yani bir arınma alanı diyelim ya. Aslında fikirsel arınma alanı. Ama aynı ve zamanda bedensel arınma alanı. aynen. Bu da güzel bence bir yaklaşım oldu. Hatta Özlem Uzun'la olan programda da ben böyle bir yaklaşımda bulunmuştum. Katkı olması adına paylaşıyorum. Yani işte ne bileyim dişimizi fırçalıyoruz Aynen. kokmaması için, duş alıyoruz kokmamak için, ama aynı zamanda bunun vücudun da buna, yani suya ihtiyacı var. Vücut da tazeleniyor, orada bir aranıyor falan. Aynen öyle. Aynı öyle. durum orada. Bir de tabii ki tuvaleti kullanıyoruz. Herhalde burada da filtre gibi bir şey mi görevi görüyor? Ya sanat ya da girişim. Hani bize Ne yük görevi? olan filtre. Yani eliyoruz atıyoruz muhabbeti. Yani nasıl anlatayım? Çok Yani şöyle aslında Mevlana'nın değil mi bir sözü var biliyor musun? İçimizde bok taşıyoruz, bu kibir niye diye. wow. Anladın mı? Belki de kibirlerimizi dağıtıyoruz yani, anladın mı? Anladım. Yani evet, filtre ettiğimiz, yani o görevi de gören bir mekan Aynen. olmuş oluyor. Aynen öyle yani. Valla evimizi bayağı bir şekillendirdik. Hatta bitti gibi bir şey. Ben yine bir bonus soru sormak isterim. Tabii eğer arzu edersen. Sor dostum. Bu evin bir de balkonu olsun derim. Şimdi balkon genelde keyif yaptığımız bir alan. Hani her şeyi yaptık Aynen. ettik. Ya bir işte püfür püfür bir çay dinleyeyim. Böyle güzel bir hava şey yapayım. 2 kuş cıvıltısı dinleyeyim. Eğer böyle Evet. ağacın olduğu bir yerdeyse ev, mekan anlamında. Keyif yaparız genelde, ya da yine misafir, ama daha çok şeydir. Keyif. Hani salondan daha keyiflidir. Kahvaltıyı orada yapmak apayrı. Hani nerede yapacağız? Balkonda. Salonda değil gibi. Şimdi bu balkona göre, ya daha doğrusu nereye sığdırabiliriz bu balkonu? Sanat ve girişimde böyle var mı keyif Bence alanı? Herhalde var para yani. saymak oluyor girişimde muhtemelen. En keyifli kısım olur. Abi balkon mesela şey olabilir. Yani gerçek anlamda balkonun şöyle bir şeyi var. Hı hı. Evde mesela resim yaparken olsun, işte içeride sıkılırsın edersin, hani sigara içmiyorum ama sigara içen dışarıda sigara içer falan. Evet. O ayrı mevzu ama balkon hem bir nefes aldığın bir yer, Doğru. hem de bir gözlerini dinlendirdiğin, uzağa bakarak böyle temiz hava aldığın,
aslında zihnini açtığın da bir yer. Anladın mı demek istedim? Yani şöyle, balkona çıkarsın mesela, elini açarsın böyle, sabah uyanınca gerilirsin falan, esnersin ya. Mesela ya da evin içinde de bunu yaparsın da, yani aslına bakarsan atmosfere, yani önünde deli gibi bir atmosfer boşluğu var, tamam mı? Yani hava boşluğu var yani. Daha ferah, daha özgür, daha böyle, nasıl söyleyeyim, seni biraz bazı şeylerden uzaklaştıran, mesela resim yaparken olur ya, resmin dibine kadar yaklaşırsın, detayına kadar yaparsın, o kadar şey yaparsın ki uzaktan göremezsin mesela. Resimdeki hataları göremezsin. Uzaktan bakmadığın için resimdeki hataları göremezsin. Çakılmışsındır böyle gözünle ya da bir şey odaklanmışsındır. Bir uzaktan bakma gereği olur, değil mi? Tabii. İşte balkon da öyle bir şey aslında. Evde. Farklı Yani hem kendine, evet, farklı hem bakış, kendine, çok pardon, farklı evet, bakış açısı kazandıran mekan gibi İşte bir yer galiba. aynen öyle. Sektör anlamında da şöyle söyleyeyim. Balkon aslında şöyle, izinli olduğun bir gün ya da dükkanda olmadığın ya da çalışmadığın bir gün kendini ödüllendirdiğin, gezdiğin, bir müze gezdiğin ya da başka bir işte doğaya çıktığın, bir, ne bileyim, ben mantar toplamaya çok giderim mesela, her yıl giderim mutlaka. Evet. O da hayatta bir mantar toplamaya gitmek gibi yani aslında. İşi gücü her şeyi bırakıp böyle, tamam mı? Bırakıp derken bırakıp atıp değil, belli bir sorumluluk var ama güvendiğin, geride bıraktığın, güvendiğin şeyler olduğu için Evet. yani tıpkı evde balkona çıktığında hırsız mırsız girmez, oradayım, bir sıkıntı yok. Balkonda ben havam alayım diyorsun ya, onun gibi ben de mantar toplamaya gittiğimde, yani balkona çıktığımda güvende her şey. İş yeri güvende, araba güvende, kahve güvende, her şey Hepsi güvende. güvende. Hemen 2 gün bir çıkıyorum bir mantar toplamaya ya da bir yere, tarihi bir yere gezmeye gidiyorum, bir doğa gezmesine gidiyorum. Bu da aslında yaptığım işle ilgili, balkonda bu şekilde bir şey diye bir Vallahi metaforik olarak çok şey yapabiliriz. çok güzel tarif oldu. Bir de son soru, bonus değil. Genelde her konuma Kanka soruyorum. istediğin kadar sorabilirsin. Yok estağfurullah, zamanımız da dar, farkındayım. Ya şöyle söyleyeyim, hemen hemen her konuma soruyorum ama şimdi sen de yıllarını verdin, vereceksin ki öyle görünüyor. Başarılı da bir insansın. Hem sanatçı hem girişimcilik. Ya tabii iki farklı soru oluyor. Yani arkadan yetişen bir farklı bir jenerasyon da geliyor. Daha çok zihin yapıları teknolojinin içinde doğdukları için bakışları da farklı ama yani bir naçizane bir tavsiye demeyelim de bir öneri, bir abileri olarak paylaşmak istediğim bir şey olur mu? Yeni jenerasyonun iş sektör, yani sanat okumaları, okumak istemeleri, yani senin alana talip olmak isteyen arkadan gelen nesil için. Yani şöyle söyleyeyim, ben arkadan gelen nesil, ya çok nasihat şey yapamıyorum da şöyle diyebilirim, tavsiye, öneri gibi. Tabii ki. Yeni nesil hem şanslı hem şanssız. Klasik, klişe bir şeydir aslında. Her nesil için söylenebilecek bir şeydir. Çünkü bilgi o kadar hızlı bir akış içerisinde ki, yani biz önceden bir ödev hazırladığımızda, tamam mı? Bir 21. yüzyıl sanatı ödevi hazırlıyoruz mesela. Bir diskete koyuyoruz, disket 10 sayfada doluyor mesela, tamam mı? Doluyordu mesela. Evet, anlatabiliyor muyum? Bir bilgiyle ilgili kaynak alacağız. Kitap dışında fazla bilgi yok. Hatta Google'dan bilgi aldığımızda hocalar garipsiyordu yani. Biz de garipsiyorduk. Google'dan mı almış bilgiyi diye. Tabii. Şimdi bilgi öyle bir noktada ki, yani Google olsun, yani teknolojik ortamlar bilgi alışverişi için çok hızlı ve çok da, yani daha da çok, yani çok bilgi. Bir konu hakkında en spesifik bilgiler, videolar, YouTube açıyorsun, her türlü her şeyin videosu var. Yani yaprağın fotoğrafını çekiyorsun, ya o yaprak nasıl besleniyor, o var falan filan. Çok dağıtmayın ama şunu demek istiyorum. Bunca çok bilginin olduğu yerde boğulmadan, ne istediğini bilerek ve odaklanarak, amacına uygun, yani YouTube'da zibilyon tane video var ama ben kahveyle ilgileniyorsam, sanatla ilgileniyorsam, ilgi alanımla ilgili spesifik videoları, yazıları erişip kendimi daha donanımlı hale getirebilirim.
çer çöpleri izleyerek değil de, anlatabiliyor muyum? Anladım. Bu anlamda bu bilgi yoğunluğunu, akışı içinde boğulmadan, etmeden, ihtiyacı olan, merak ettiği, merakını giderebilecek o bilgilere erişerek kendisini katmanlaştırarak böyle yetiştirmesi, geliştirmesi lazım. Hangi alansa, müzik mi, kahve mi, kitap mı? Bununla ilgili ve zamanı çok iyi kullanması lazım. Yani dediğim gibi bugün mesela ChatGPT'ye yazıyorsun, bir iki kelime yazıyorsun, test konunu yaz, test çıkarsın sana Çıkarıyor. 5 dakikada. Ben aktif, Anlatabiliyor muyum? Yani hangi noktaya geldik yani? aynen. Ben aktif kullandığım, yani işim gereği Hı hı. bir yazılım. Yani daha da nerelere evrilecek bilmiyorum ama yani demek istediğini şöyle özetlersek, aslında yeni nesil şanslı şanssız olayı tabii ki bir öğüt vermek haddimize değil ama sadece bir paylaşım. Hani biz de geçtik, çünkü deneyim o kadar kolay böyle verilebilen, söylenebilen bir şey değil. Bir abili olarak naçizane her şeye ulaşabiliyorlar. Yani öyle bir konforu var ama bu konforu doğru kullanmak, doğru yönetmek kilit nokta aslında. Evet, Zaten evet. doğru yönettiğinizde o doğru sonuçlara da ulaşmak, o zaman yönetimiyle doğru orantılı giden bir şey. Bu da Aynen sizin öyle. kariyerinizi etkiliyor bir birey olarak gibi Aynen diyebiliriz. öyle. Bir de ne istediğini bilmesi lazım. Bak, Tabii. bir insan ne istediğini bilmesi çok... Düşünsene, önünde adres yok, bir yere gidiyorsun. Gibi, aynen. Yani hedefin yok yani. Adres yok. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Bir yere gitmen için ara yollar denemen lazım. Şuradan gitsen nasıl olur? Orada trafik var, burada yok, şurada yok. Parametreler var değil mi? Hı hı. Ama hedefin olunca bu parametreleri Yani kullanarak hedefine ulaşırsın. Ama hedef yoksa ne olacak? aynen. Yani İşte bir de o önemli yani. kişinin kendini tanımasıyla da doğru orantılı. Yani ne Evet. istediğini bilmek, Aynen öyle. nelerden hoşlanıyor, neyi sevmiyor, hangi beynin hangi loblara, hangi şeye daha yatkın, işte sanata mı, matematiğe mi, ilme mi, sosyal bilimlere mi derken zaten onları keşfettikten sonra deneme yanılma, tabii ki herkes hata yapabilir. Zaten insan kusurlu bir varlık. Hata yapmadan da Aynen. doğruyu öğrenemiyoruz. Tabii ki çok büyük Aynen. böyle kritik hatalar yapmadığımız sürece öyle şekillenir diye düşünüyoruz. Evet, ufak ufak kapatalım istersen Önder. Nasıl istersen Ufuk. Çok teşekkürler. Renk kattın. Keyifli bir Ben sohbet de oldu. teşekkür ederim dostum ya. Görüşüm Umarım öyle olmuştur. oldu inan. Görüşmek dileğiyle diyorum. Tekrar teşekkürler. Görüşürüz dostum. Bak şeyi de söyleyeyim. Tabii. Ozo Coffee on Road ve Ha. Nan Makarna. İkisi de araba. Bunların böyle YouTube'da Ozo Coffee on Road'la ilgili bir şey yapacağım, seri yapacağım. Ayrıca bu Ozo Coffee on Road sayfasını Instagram, bir de Nan Makarna'yı takip edebilirler. Süper. Arkadaşlara söyleyin. Süper. Tamam. Öyle ya. Buradan da çağrımızı yaptık. Gerçekten büyük Aynen, girişimler. çok thank Ben you. ta başından beri takip ettiğim olgu benim için olayı da geçti. Tanıdığım, bildiğim için diyorum. Bir de çok tanımadığım insanlardan çok olumlu feedbackler almıştım. Hatta Önder'le tanıdığım için diyorum. Gurur duymuştum o zaman. Wow be, Çok sağ adam ol dostum. ya. gerçekten hani ilkleri başarması anlamında Teşekkür öncü ederim. oldu diyoruz Sağ ol ve dostum. hoşça kal diyoruz. Görüşmek dileğiyle tekrar. Görüşürüz dostum. Çok sağ ol. Görüşürüz. Başarılar diliyorum. Sağ Sana da, olasın. Eyvallah. Eyvallah. Görüşmek üzere. Hoşça Görüşmek kal. üzere. Sağ Çok sağ olasın. ol dostum. Eyvallah. Eyvallah. Evet, kapattık. Yer bulamıyorum park edecek. Kamerayı kapatmak için. Bu da işin rengi. Arkada da bir araç. Ürter gibi. Aha, buraya park edeyim. Evet dostlar, hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.